Merhaba, ben Özlem. Bugün birlikte benim daha önceden çizdiğim bu görsele benzer yeni bir görsel çizeceğiz. İlk önce çizdiğim görseli kaldıra tıklayarak siliyorum ve dokulu kağıt sekmemin üzerine artıya tıkladıktan sonra İngiliz anahtarına tıklıyorum. Ekle kısmından bir fotoğraf ekle diyorum ve buraya eklenmiş fotoğraf olarak sizin açıklamalar kısmında linkini bulabileceğiniz bu referansı ekliyorum. Her zaman ben bu renk paletini kopyalamanızı öneriyorum. Bunun için yeni bir sekme açıyorum. Çizim kalemini seçiyorum ve bu renkleri kopyalıyorum. Şimdi renk paletim ayrı bir katmanda, referans görselim ayrı bir katmanda olmuş oldu. Hemen asıl işlem yapacağım dokulu kağıtların altındaki katmanıma geliyorum ve bir şeyler çiziyorum. Gördüğünüz gibi bu çizdiklerim görünmüyor. Çünkü biz buraya bir fotoğraf ekledik ve bu kapatıcı bir fotoğraf. Fakat ben hem bu referansımı görmek istiyorum hem de boyadığım alanı görmek istiyorum. Bunu sağlayabilmek için eklenmiş fotoğrafa geliyorum. N'ye tıklıyorum ve buradaki çoğalt kısmını seçiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi hem benim çizdiğim renk görünüyor hem de referansım görünüyor. Bunu kaldırıyorum. Kaldıra tıkladım. Şu içeceğin olduğu kısmı çizebilmek için burada ben bir kırpma maskesi tanımlayacağım ve bunun için gözüme hoş gelecek herhangi bir rengi seçiyorum. Kalemlerimden çizim kalemimi seçiyorum. Dokulu kağıdın altındaki katmanda olduğumdan emin oluyorum. Bir çizgi çizmeye başlayacağım. Ve bu çizgiyi dalgalı da çizsem bitirmek istediğim yere gelip kalemimi tuttuğumda bu çizgi benimle birlikte gelecek ve dümdüz bir çizgi olacak. Bu özelliği kullanarak içeceğin geleceği kısmı çizeceğim. Çizmek istediğim yerleri iyice belirledikten sonra kırmızı renge ihtiyacım yok. Bunu beyaza çekiyorum ve beyaza boyuyorum. Bu sekmemin üzerine yeni bir sekme ekliyorum. Kırpma maskesini seçiyorum. Artık benim bu yeni sekmede çizdiğim hiçbir şey şu şeklimin dışına çıkamayacak. Hemen fırçalarımdan opak artan ton fırçamı seçiyorum ve renklerimi seçerek istediğim gibi boyama işlemi yapıyorum. Bu boyama işlemini tamamladıktan sonra fırçalarıma geliyorum. Şeffaf yumuşak dağıtıcıyı seçiyorum ve hafifçe dokunarak bu şekilde bastırmadan bu renkleri birbirine karıştırıyorum. Renklerin keskinliği azaldıktan sonra sihirli değneğe tıklıyorum. Akışkanlaştıra tıklıyorum ve buradaki modlardan kristali seçiyorum. Bu üçünü kopyalayabilirsiniz. Ben şimdi büyüklüğü arttıracağım ve sizin etkiyi görebilmeniz için şöyle yapıyorum. Bunu beğenmiyorsam eğer sıfırlaya tıklıyorum. Bu özellik bize şurup ya da sütün içeceğe döküldükten sonra verdiği yayılım hissini verecek. Görüntüden memnun olduğumda yeniden sihirli değneğe tıklıyorum ve bunu buraya sabitliyorum. Bir kez daha sihirli değneğe tıklıyorum. Akışkanlaştır diyorum ve bu sefer modlardan kristali değil iti seçiyorum. Yine doğal bir yayılım vermesi için bunu kullanacağım. Çok büyük olduğu zaman kontrolsüz bir şekilde yayılım gerçekleştiriyor. Bunu iptal etmek için sıfırlaya tıklıyorum. Ebatı istediğim ölçüde ayarlayıp şurubu istediğim şekilde iteceğim. Tamam dediğimiz yerde yeniden sihirli değneğe tıklayıp bunu buraya sabitliyoruz. Gördüğünüz gibi burada çok fazla keskin nokta var. Bu kadar keskin olmaması için yine şeffaf yumuşak dağıtıcı isimli fırçamızla bütün keskinlikleri yok etmeden gözümüze hoş gelecek şekilde
bazı kısımları dağıtacağız. Bunu istediğimiz zaman bu iki sekmeyi birleştirmediğimiz için değiştirebiliriz ve biz bunu daha sonradan kullanacağız. Yeni bir sekme açıyorum ve bubble'larımı çizeceğim. Kahverengi rengimi seçiyorum. Buradaki bu zeminden ayrılabilmesi için seçtiğim rengi koyulaştırıyorum. Yine çizim kalemimi alıyorum ve yuvarlaklar çizmeye başlıyorum. Bu yuvarlakların içeceğin içerisinde dağılmış gibi görünebilmesi için sihirli değneğe tıklıyorum. Gauss bulanığı diyorum. Ve şuradaki ölçüyü 10'a veya 11'e çekiyorum. Şu an 11'de bırakıyorum ben. Yeni bir sekme açıyorum ve yeniden bubble çiziyorum. Bu bubble'lar içinde tamam dediğim yerde sihirli değneğe tıklıyorum. Gauss bulanığı diyorum. Bu defa 10'a kadar değil de 4'e kadar çektim. Siz istediğiniz yere kadar çekebilirsiniz. Sihirli değneğe tekrar tıklayıp seçimi bırakıyorum. Etiketin üzerindeki yazıları çizebilmek için çizim kalemimi alıyorum. Rengimi siyaha yakın herhangi bir renk seçiyorum ve bu bubble'larımın üzerinde yeni bir sekme açıyorum. Bunu çizerken kalemim şu şekilde mikro titremeler yapıyor. Ben bunu engellemek istiyorum. Bunu fırçaya geliyorum. Çizim kalemi fırçamın üzerine bir kere tıklıyorum. Dengeleme kısmından miktarı maksimuma çekiyorum. Eğer iPad kullanmaya yeni başladıysanız ve hiç kalem hakimiyetiniz yoksa buradaki bu hareketi de biraz olsun filtreleyebilirsiniz. Ama bunu elinize alıştırmanızı pek tavsiye etmiyorum. Ben sadece miktarı maksimuma çekiyorum ve bırakıyorum. Titrek çizgilerimi siliyorum ve çizmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi titremeler %100'e yakın oranda azaldı. Şimdi ben bu sayfanın bütününü çizmeyeceğim çünkü daha önceden çizmiştim. Fakat siz bütün bu yazıları aynı burada gösterdiğim şekilde çizip boyayabilirsiniz. Çizim işleminizi bitirdikten sonra ok işaretine tıklıyoruz. Büyütüp küçültebiliriz ve döndüre tıklayarak istediğimiz şekilde otomatik döndürebilir veya şuradaki yeşil kısmı kullanarak elimizle de bunu döndürebiliriz. İstediğimiz şekilde ölçeklendirip bunu istediğimiz herhangi bir yere bırakıyoruz ve oka tekrar tıklayınca seçimimiz tamamlanmış oluyor. Kapağı çizebilmek için buradaki siyaha yakın olan rengi kopyalıyorum. Yazılarımın üzerine yeni bir sekme ekliyorum. Kalemimi, çizim kalemi seçiyorum ve kapağımı çiziyorum. Gördüğünüz gibi kapağı çizdiğimde bu kapak çok opak olduğu için ben bunun altındaki referans çizgilerini de göremiyorum. Bunu engellemek için şimdilik opaklığını düşürüyorum. Böylece artık referans çizgilerim görünür oldu ve ben ışıklandırmayı doğru bir şekilde yapabileceğim. Işıklandırma aşamasına geçmek için kapağın üzerinde yeni bir sekme açıyorum. Beyaza çekiyorum ve çizim kalemimle burada gördüğüm bloklar halindeki renklendirmeleri yapacağım. Evet, artık referans çizgilerine ihtiyacım kalmadığı için kapağımın görünürlüğünü tamamen arttırıyorum. Bu ışık efektini de neye tıklıyorum? Opaklığını istediğim ölçüde düşürüyorum.
Ben şu an %44'te bıraktım. Fakat şu keskin bitişlerin olmasını istemiyorum. Bunun için fırçalarıma geliyorum. Şeffaf yumuşak dağıtıcı fırçamı seçiyorum ve bu bitimleri biraz şeffaflaştırıyorum. Daha sonra birleştirme işleminde dikkat etmemiz gereken tek şey kırpma maskesinin bulunduğu iki sekmeyi birlikte birleştirmek. Kalan bütün her şeyi tek bir hamlede birleştirebiliriz. Eklenmiş fotoğrafımı siliyorum. Renklerimi de siliyorum. Ve çizim işlemimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.